Eswatini'den herkese selamlar, sevgiler dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Bu videomuzun konusu Swazi kültürü arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Arkamda bir tabela görüyorsunuz. En üstünde Swazi Cultural Village yazıyor. Yani Swazi kültürünü görebileceğiniz bir köy orası. Oraya doğru yürümeye başladım şimdi. Benim kaldığım yere çok uzak değildi. O yüzden dedim ki yürüyerek gideyim. Belki çevrede bir şeyler daha görürüm. Buranın yerel topluluğu arkadaşlar Swaziler. En büyük etnik grup buradaki. O yüzden onların kültürünü sizlere tanıtmak istiyorum. Ben de öğrenmek istiyorum tabii. Hava çok güzel. Ben iyiyim. Enerjim yerinde. Bakalım yürüyerek köye doğru gidelim. Nelerle karşılaşacağız? Nasıl bir kültürmüş? Bunu hep birlikte görelim dostlar. Türkiye'nin lider su arıtma markası İhlas Sebilyon'a çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Sizler de evinizde musluktan sağlıklı ve güvenli su içmek istiyorsanız linki açıklamaya bıraktım, oradan bakabilirsiniz. Hadi bakalım, tavana kuvvet. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilyon Unique sunar. Hello, how are you? I'm good, thank you. Bak bunların selamlaşması birazcık tuhaf ya. Şöyle şunu yapıyor. It's for good luck. Good luck. Good luck. Thank you, thank you. Abilerimiz burada. Have a good day. Bye bye. Abilerimiz burada çimleri biçiyor. Taze çim kokusu, taze ot kokusu. Hello, how are you? Ben geçiyorum diye durdular. Sağ olsunlar. Onları da çok oyalamadan yolumuza devam edelim. İşlerine güçlerine baksınlar. Bir an önce bitirip dinlenmeye geçsinler. Taze ot ve çim kokuyor arkadaşlar burası. Bayağı keskin bir koku var. Abilerimizin vesilesiyle buradan dünyadaki bütün emekçilere de selam gönderelim dostlar. Şimdi sizlere bulunduğum bu muhiti göstereyim. Benim otelimin bulunduğu bölgedeki yerler ve çevresindeki yerler nispeten böyle kalburüstü insanların yaşadığı yerler. Evlerden anlıyorsunuz. Güney Afrika seyahatimi hatırlayanlarınız vardır. Elektrikli tellerle, dikenli tellerle çeviriyorlardı bahçeleri, evin çevresini. Kapılar ekstra korumalıydı. Burada da aynı şekilde. Olabildiğince kendilerini korumaya almışlar, izole etmişler. Kendilerince güvenli bir yer oluşturmuşlar arkadaşlar. Bahçeleri var. Evler genelde böyle 2 katlı vesaire oluyor. Şöyle göstermiş olayım sizlere buradaki evleri de. Yani halkın yaşadığı koşullarla belli başlı ayrıcalıklı kesimin yaşadığı koşullar farklı. Bunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu arada çok güzelmiş abi çiçekler. Çok hoş gözüküyor bak, yeşille bu pembenin biraz daha koyu bir tonu. Artık pembeden de çıkmış gibi sanki birazcık o ton. Çok güzel bir kombinasyon oluşturmuş. Bakın mesela bu da böyle elektrikli tellerle çevirmiş. Dikenli şeyler yapmış. O nasıl bir avize ya? Yere kadar gelen bir avize. Burası bayağı sessiz, sakin. İleride çalışan bir iş makinesinin sesini duyuyorum. Bir de buradaki kuşların, börtü böceklerin seslerini duyuyorum. Baksanıza, ıssız bayağı, kimse yok. Şimdi dostlar yolumuz biraz daha var. Bu esnada ben size Swazilerden birazcık bahsetmek istiyorum. Şu an biz Eswatini Krallığı'ndayız. Buranın eski ismi Swaziland demiştim ama günümüzdeki resmi adı Eswatini Krallığı. Buradaki en baskın etnik topluluk arkadaşlar Swaziler. Kendilerine Emaswati diyorlar. Kendi konuştukları dillere de Siswati diyorlar. Şimdi bu insanlar peki buraya nereden geldi? Bantu halklarına bağlı arkadaşlar Swaziler. Bantu halklarının Nguni koluna bağlıymış. Zulular ve Xhosalar bu insanların akrabaları ki Zulular ve Xhosalar da oldukça kalabalık, baskın etnik grup arkadaşlar Afrika'da. Yani birçok yere gittiğinizde Zulu kültürünü görebilirsiniz. 1700-1800'lerde gelmişler bugünkü topraklara, Eswatini topraklarına ve burada güçlü bir krallık kurmuşlar arkadaşlar. Bugün bizler de Eswatini Krallığı'nı gelip ziyaret edebiliyoruz. 30 gün boyunca burada vizesiz gezebiliyoruz. Şimdi Zulular ve Xhosalar nereye giderseniz karşılaşabilirsiniz dedim ama bu bölgelerde, yani Güney Afrika bölgesinde, bu çevrelerde gittiğinizde en sıklıkla karşılaşacağınız gruplardan bir tanesi. Belki Batı Afrika'da ya da Kuzey Afrika'da Zuluları ya da Xhosaları göremeyebiliriz arkadaşlar. Çünkü Afrika çok büyük bir coğrafya. Çok fazla halk yaşıyor burada. Çok fazla etnik grup yaşıyor. Hepsinin kendine ait kültürleri ve dilleri var. Oldukça zengin bir coğrafya. Ama ne yazık ki bizler Afrika'yı sömürge tarihiyle daha çok biliyoruz. Irkçılıkla, bu insanların köleliğe mahkum edilmesiyle biliyoruz. Ve topraklarının yağmalanmasıyla biliyoruz. O yüzden Afrika her zaman böyle insanların kafasında kölelik, açlık, yoksulluk gibi şeyler canlandırıyor. Ama ve lakin Afrika'yı birazcık araştırdığınızda
gelip gezmeye de başladık. Daha farklı yerlerine de gideceğiz Afrika'nın. İlerleyen günlerde, aylarda, yıllarda. Aslında ne kadar güzel bir coğrafya olduğunu, insanların ne kadar sıcakkanlı olduğunu mutlaka göreceğiz bunları da. Tabii ki her yerde iyi insan var, kötü insan var. Sadece kötü insanları görüp bunlar kötü demeyeceğiz. İyi insanları görüp bunlar çok iyi insanlar demeyeceğiz. Deneyimlerimi paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. Karşıda Mantenga tabelası var. Burayı takip ediyoruz. Hello, how are you? Everything good? Köye ulaştık arkadaşlar. Swazi Kültür Köyü. Şöyle göstereyim. Swazi Cultural Village. Burası giriş kapısı. It's your first time to come here. Yeah, first time to come here. Oh, yes. Dostlar girişte bilgilerimizi yazmamız gerekiyor. Hemen dolduralım bunu. Bu giriş kapısında adınızı soyadınızı yazıyorsunuz ve bir imza atıyorsunuz arkadaşlar. Burada görevli bir arkadaşımız var. Buradan bilet almamız gerekiyormuş. Daha sonrasında 1 kilometre daha yürüyecekmişiz. Ve Kültür Köyü'ne ulaşacakmışız dostlar. Hemen şuradan biletimizi alalım. So you're here for the village? Yes, please. Okay. Can I get one ticket? Yes, it's 150 per person. 150. Can I pay cash? Yes, you can. Okay. So where you from? Turkey. Turkey. Please register for me. Yeah. Okay. Abilerimiz karşıda ağaç buluyorlar. Şimdi biletimi aldım arkadaşlar. 150 emalen yeni ücret. Nakit ya da kartla ödeyebiliyorsunuz. Adınızı soyadınızı yazıyorsunuz oraya bilgi olarak. Ve geldiğiniz ülkeyi yazıyorsunuz. Sonrasında bu yoldan şimdi aşağı yürüyeceğiz. 1 kilometre kadar bir yolumuz varmış. Sonra köye ulaşacağız dostlar. Thank you. Beni bekliyorlar geçeyim diye. Thank you. Good luck. Önceki videoları izleyenler zaten bu fikrimi duymuşlardır. Buranın insanları gerçekten sıcakkanlı ve güler yüzlü. Ama tahmin edebileceğiniz üzere bir yoksulluk var burada. O yüzden bazı kimseler sizden para isteyebiliyorlar ama sizi öyle rahatsız etmiyorlar. Bunun dışında gelip böyle sohbet eden, hal hatır soran, nereden geldiğimi soran, bir şeye ihtiyacım var mı, bir yardıma ihtiyacım var mı, nereye gidiyorum, o gideceğim yere nasıl gideceğimi biliyor muyum? Bunları soran insanlar da var. Sevdim ya, Eswatini insanlarını çok sevdim arkadaşlar ben. Ülkenin en sevdiğim yanlarından biri de yemyeşil. Yani her yer yemyeşil. Maalesef birçok yerde olduğu gibi burada da böyle çöp mök vesaire bir şeyler görebiliyoruz. Özellikle halkın yaşadığı o mahallelerde. Her yer yemyeşil ama bir sürü yerde plastik görüyorsunuz. Ne yazık ki bu durum birçok yerde bu şekilde, yani insanları maalesef bu konuda eğitemiyoruz. Merhaba, kolay gelsin. Şunu 200'lük yapma şansınız var mı hocam? Ben böyle eğildiğim zaman etrafımda tam tur, tam tur. Evet dostlar, Swazi köyüne ulaştık şimdi. Hoş geldik, sefalar getirdik. Burada bir grup görüyoruz. Buraya tur düzenliyorlar. Orada rehberimiz anlatıyor. Şöyle sizlere bu insanların yaşadığı geleneksel yerleri göstermek istiyorum. Bakın, bu tarz böyle yuvarlak kulübevari evlerde yaşıyorlar arkadaşlar. Onların evi buralar. Köy alanı bu şekilde oluyormuş. Geniş aile şeklinde yaşıyorlarmış. Bu tarz böyle yuvarlak, mesela şu an bunun etrafını kapatmamışlar. Tahmin edebileceğiniz üzere burası evin girişi, kapısı. Buradan içeri giriyorsunuz. Tabii boyu birazcık böyle aşan bir yapı. Hani ayağa kalkabiliyorsunuz içeride. İçerisi bu şekilde böyle yuvarlak. Kadınlara ve erkeklere ayrı yerler yapılıyormuş. Yani kadınlar ve erkekler ayrı yaşıyorlarmış ama geniş aile şeklinde yaşanıyormuş. Daha sonrasında bu insanlar hayvancılıkla uğraşıyorlar. Hayvanlar için oluşturdukları bir alanda köyün ortasında oluyormuş. Araştırdığım bilgiler bunlar dostlar. Şöyle sizlere daha da net bir şekilde göstermek istiyorum. O mesela daha tamamlanmamış bir evdi. Bu da tamamlanmış bir ev. Şöyle göstereyim sizlere. Hatta içeride bir girelim ya. Karanlık olabilir birazcık ama bakın. Biraz eğilerek giriyorsunuz içeri. Sanırım bu şöyle bir kültür olsa gerek. Saygıdan kaynaklı oluyor genelde bu eğilerek girme olayı. Ya da başka bir sebebi de olabilir tabii ki. Baksanıza bayağı böyle sağlam ve korunaklı yapmışlar. Yani yağmur yağdığı zaman içeri su girmemesi gerekiyor. Buğday vesaire öğütebilecekleri, ne bileyim bazen böyle kahve çekirdeğini ayırabilecekleri bir şey de var. Eski ayıraç diyeyim ben buna. Birçok şeyde kullanabiliyorsunuz onu. Bu biraz daha büyük anladığım kadarıyla.
Şöyle içeriği de göstermiş olayım. Arkadaşlar burada ablamız yerel yemeklerden pişiriyor. Pirinç. Bunun dışında farklı 2 tane daha kazan görüyoruz. Burada ne varmış? Şöyle gösterelim. Burada fasulye var. Fasulye yemeği yapıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. And the third one? It's just a wood. Just the water. Üçüncüsü de sadece su arkadaşlar. Su kaynatıyor. Şöyle göstereyim. Dostlar şimdi bilgilerimize devam edelim. Burada sığır oldukça önemli. Hayvancılık olayı var. Tarımla uğraşıyorlar. Sığırı olan kişi zengin. Ve başlık parası kültürü de varmış. Başlık parası olarak sığırı da kullanıyorlar. Sosyal bir statüye sahip oluyor sığırı olan kişi. Yani parası olan kişi her kültürde olduğu gibi biraz daha üst mertebelerde görülüyor. Swazilerde de bu durum aynı. Lobola diyorlarmış başlık parası olayına. Bir erkeğin ne kadar çok sığırı varsa o kadar iyi yani anlayacağınız. Bunun dışında şimdi burada erkekler birden fazla kadınla evlenebiliyormuş öğrendiğim kadarıyla. Ve bu yerlerde işte erkek ayrı kadın ayrı kalıyor dedim ya. Merkezde erkek kalıyor arkadaşlar. Eşleri her bir yere dağıtılmış durumda. Belki çocuklarıyla birlikte yaşıyorlardır. Erkeğin ilk eşi erkeğin kaldığı yere en uzaktaki yerde kalıyormuş. Yani bunu bir ev olarak düşünün. En uzaktaki ev ilk eşinin evi. Çünkü o kişi kültürü bildiği için, buradaki gelenekleri bildiği için erkeğe en uzakta kalan eş oluyor. Birden fazla kadınla evlenebiliyor erkekler ve erkeğin annesi de erkeğin evine en yakın bu evlerde kalan insan. Erkeğin seçtiği yeni eş de erkeğe yakın kalıyor ki kültürü detaylı bir şekilde, geleneği detaylı bir şekilde öğrenebilsin. Böyle bir durum varmış arkadaşlar Swazilerde. Köy hayatı bu şekilde arkadaşlar. Swaziler böyle yerlerde yaşıyor. Bak burası güzelmiş ha. Buradaki kişi botaniği seviyor. Kendine güzel bir bahçe yapmış. Bak içeride biri var mesela. Dan diye girmeyeyim şimdi de. Can I come? İçeri girebilirsin dedi. Hemen bir giriş yapalım. Bak bu bayağı bir alçak. Hello. I'm good. How are you? Oh, thank you. Thank you so much. Welcome, you can come in. Abimiz bayağı sürünerek girdi. Come in. Burada bir şeyler yapıyorlar. Sanırım köyün büyücüsüne geldik. Nazar duası falan. Bir şeyler yapıyorlar burada. Otherwise, this is the Swazi clinic. We predict the future fortune, minor sicknesses, also minor problems you can meet around as you travel. Come in. We use the bones. The bones are from wild animals, domestic animals. Some are shells. When we go outside the country to work for the ancestors, we have to bring back the shells to report to the ancestors. Dans gösterisi başlıyor dostlar. Müthiş bir dans performansı izledik dostlar. 45 dakika boyunca Swazilerin geleneksel danslarını icra ettiler. Şarkılar söylediler. Şahane bir gösteriydi yani. Çok hoşuma gitti. İlk defa böyle bir şeye katıldım. O kadar güzel hareketler yaptılar ki ve akrobatik hareketler yaptılar ki sen ben yapsak var ya bacağı bırakırız burada yani. Şimdi de şelale var. Oraya doğru yürüyorum arkadaşlar. Ya böyle şeyler gördüğünüz üzere turistik. Ama görme, öğrenme şansımız oluyor. O yüzden gelmek önemli, ziyaret etmek önemli. Eğer gerçek bir köy görme, gerçekten geleneksel bir yaşamı, hala devam eden bir yaşamı görme şansınız varsa onu tercih edin derim. Ama onu yakalamak da her yerde kolay olmuyor maalesef.
böyle kültürel yerler oluyor, kültür evleri oluyor. En azından oralarda ziyaret edip görme, öğrenme şansınız oluyor dostlar. Güzel oluyor, keyifli oluyor. Köyden 10 dakika yürüme mesafesinde bir şelale var. Buranın su kaynağı. Oraya doğru gideceğiz şimdi. Buraya kadar gelmişken orayı da görelim arkadaşlar. Beware of crocodiles mı? Hadi ya, timsah mı var lan burada? Hadi buyurun. Karaya çıkmazlar inşallah. Burada böyle bir piknik alanı var dostlar. Şöyle göstereyim sizlere. Timsah varmış burada. Şimdi gözleri 4 açmak lazım. Karada marada bir yerde. Her yer yemyeşil. Göremeyiz ki, o da yeşil. Burası da yeşil. Durduk yere bir de bir tarafımızı kaptırmayalım. Ben yılan çıkar diye düşünüyordum. Timsahla karşılaşacağız. Dostlar, şelale. Bayağı da güzel görünüyormuş ha. Uzaktan şöyle bir görmüştüm bir noktadan. Yakına kadar, en azından bu kadar yakına gelebiliyorsunuz. Bu önlemleri koymalarının sebebi de şuradan şöyle geçelim. Timsah olması demek ki. Bak orada ne güzel yüzülürdü şimdi var ya. Ama timsahlara yem de olabiliriz tabii, öyle bir durum da var. Şöyle suyu bir süzelim de. Beraber bu kanalda böyle birkaç halkı ziyaret etme, kabileyi ziyaret etme şansımız oldu arkadaşlar. Hepsini böyle bir düşündüm burayı ziyaret ettiğimde. Aşağı yukarı bu kabilelerde, bu köylerde, halklarda gelenekler aynı arkadaşlar. Yaşlılara çok saygı gösteriyorlar. Topluluğun bireyin önünde olduğu bir gerçek. Misafirperverlikleri oldukça güçlü. Dansı seviyorlar. Bunun yanı sıra her kabilenin bir lideri oluyor. Her köyün bir lideri oluyor. Ona saygı duyuyorlar. Şu an mesela biz Eswatini Krallığındayız. Kral buranın simgesi arkadaşlar. O yüzden her ne kadar modern bir yaşam yaşayan bir grup olsa da burada çoğunlukla öyle yaşıyorlar. Geleneklerine bağlı, krallarına bağlı, krallarına saygı duyan, kral da gelenekleri takip ediyor bu arada. Böyle bir yapı var arkadaşlar. Yani gezdiğimiz bu köylerde, topluluklarda, halklarda, kabilelerde aşağı yukarı bu benzerlikler de vardı arkadaşlar. Hep böyle bir birlik, beraberlik içerisindeler. Yani modern toplumda genelde birey ön planda, toplum daha geri planda. Ama bu tarz halkları, kabileleri ziyaret ettiğiniz zaman onlar da diyor ki toplum abi her zaman öndedir. Çünkü biz berabersek güçlüyüz. Mesela her kabile ve köyde şifacılar oluyor arkadaşlar. Hem ruhsal olarak hem de sizi böyle fiziksel olarak iyileştirmeye çalışan kimseler. Genelde böyle köyün yaşlılarından seçiyorlar gördüğüm, anladığım kadarıyla. Ya da yeteneği olan kişiler tabii ki bu yaşlıların yanında eğitim alıyor. Onu yetiştiriyor yani bu kimse. Böyle düşünebilirsiniz. Geleneksel ritüelleri devam ettiriyorlar. Dans eden arkadaşların üzerindeki kıyafetleri gördünüz, böyle rengarenkti. Genellikle ziyaret ettiğimiz bu tarz böyle yerli halklarda, kabilelerde yaşadıkları bölgelerdeki renkleri, hayvanları hep simge olarak kullanmışlar dostlar. Bunu görmüşsünüzdür, sizler de düşünmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Benim dikkatimi çekiyor. Şimdi arkamda birkaç tane böyle bungalov ev görüyorsunuz. Buranın içerisinde konaklayabileceğiniz seçenekler de varmış. Ücreti mukabili neyse ödüyorsunuz. Restoran da var burada. Hem kültürü öğreniyorsunuz, hem kalıyorsunuz, hem yemeğinizi yiyorsunuz, hem burada böyle vahşi yaşamı görme şansınız oluyor. Böyle bir yer arkadaşlar. Çadırda da kalma şansınız var. Bungalovlarda da kalma şansınız var. Birkaç böyle farklı seçenek sunuyorlar sizlere. Ses duyuluyor mu bilmiyorum ama şu an şarkı söylüyorlar içeride. Manzarası çok güzel ama ya. Şu anki biraz daha böyle yukarıdan görme şansına sahibiz. Bir yandan ülkede işsizlik var, çok ciddi ekonomik kriz var. Diğer yandan da bir grup insan böyle ayrıcalıklı bir hayat yaşıyor. Baksana. Eve bak. Tekne mekne var evin içerisinde. Kendilerine böyle bir korunaklı alan kurmuşlar. Şehir merkezlerinin dışarısında yaşıyorlar. Her yeri böyle elektrikli tellerle çevirmişler. Korumaları da vardır kesin bunların. Çok değil ya, buradan 15 dakika mesafe gidiyorsun. İnsanlar yolda turist gördü mü, yabancı gördü mü abi $1 versene diye yanına yanaşıyor yani. Dolmuşa biniyorsun. Senden 10 para daha fazla almak için gözünün içine bakıyor yani. Bir yandan insanları 10 paraya da yani en fazla ne alır biliyor musun? Gerçi pazardan havuç mavuç bir şeyler alabiliyor yani. Göstermiştim ya önceki videolarda, böyle poşetin içerisinde muzdur, havuçtur vesairedir. 5 paraya 10 paraya alabiliyorlar. Bir yandan 1-2 birim paraya bile böyle muhtaç insan varken diğer yandan bu tarz böyle ayrıcalıklı hayatların yaşanması insanın kanına dokunmuyor değil ya. Kanına dokunmuyorsa bir tuhaflık vardır zaten.
Ezulvini kasabasına geldim şimdi dostlar. Burada böyle yol kenarına tezgah kurmuşlar. Şurada market görüyorsunuz. Demir parmaklıkların ardından bir şeyler satıp insanlar hayatlarını kazanmaya çalışıyorlar bir şekilde. Yol kenarlarında böyle çok fazla tezgah görüyorsunuz burada. Bakın Eswatini bayrağından kadınlar için bir elbise yapmışlar. Burada böyle sepetleri görüyoruz. Süpürgeleri görüyoruz. Dans ederken bu tarz şeyler böyle giymişlerdi. Vücudunun belli başlı bölgelerini bu tarz böyle ürünlerle kapatmışlardı. Onun için mi yoksa geleneksel bir yanı da olabilir bilmiyorum. Çok emin değilim. Şöyle tezgahları göstereyim sizlere. Karşımızda bir tane alışveriş merkezi var. Ezulvini'nin alışveriş merkezi, alışveriş bölgesi burası. Yani bura dağınık bir yerleşim yeri arkadaşlar. Mesela benim kaldığım yer de buraya bağlı. Bizim bildiğimiz o hani bir kasabayı ziyaret ederiz, bir ilçeyi ziyaret ederiz, bir şehir meydanı vardır, merkez vardır. Öyle bir şey yok. Manzini'yi gezdiğimiz zaman o şehir olayını orada görebilmiştik. Şehir merkezi vardı, cadde vardı. Ama burada genelde böyle bir alışveriş merkezi oluyor, bölgesi oluyor. Onun dışında evler hep böyle dağınık oluyor arkadaşlar. Çevreye dağılmış vaziyette oluyor. Mesela buranın kraliyet başkenti Lobamba'da bu şekildeydi. Dostlar şimdi yemek yemeye geldim. Hazır böyle bir yer bulmuşken karnımızı doyuralım. Ne söyledim? Burada pilav ve tavuk çok yeniyor arkadaşlar. Şu şekilde sebzeli pilav söyledim kendime. Bunun yanında da çeyrek tavuk söyledim. Şöyle soslayıp getirmişler arkadaşlar tavuğu. Bunun ücreti 114 emelengeni. Pilav ve tavuk. Değişik bir sos kullanmışlar. Kokusu birazcık farklı. Güzel geldi kokusu. Bakalım tadı nasıl? Limon ve çeşitli baharatlarla harmanlamışlar. Gayet güzel. Pilavı burada lapa yiyorlar ama arkadaşlar. Gayet güzel. Yenir. Ağız tadına uygun. 114 emelengeni. Afiyet olsun. Yemek yediğim yer burasıydı arkadaşlar. İsmi Gaitos. Gaitos İspanyolca'da horoz demek. Zaten logodan da anlayacağınız üzere horoz var. Şöyle AVM'nin içinde sizlere ufaktan göstereyim. Bayağı bir şey bulabiliyorsunuz burada. Marketler, kuru temizleme, banka vesaire. Alışveriş yapabileceğiniz farklı çeşitli dükkanlar burada. Mesela içki dükkanı da var. Elektronikçiler. Klasik bir alışveriş merkezi. Genelde böyle elektronikçiler Hindistan'dan ya da Pakistan'dan gelen göçmenler işletiyor buraları. Onlar iş yapıyor. Bu videoluk bu kadar olsun dostlar. Eswatini maceramız da bu video ile birlikte bitmiş oldu. Bir sonraki videoda bir aksilik olmazsa yeni bir ülkeye gitmeye çalışacağım. Umarım keyifle o videoyu da izlersiniz. Bu videodan da umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olarak destekleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.